Bir Demet Tecrübelerim kanalına hoş geldiniz. Küp çözümlerimize devam ediyoruz. Bugün size şöyle harika bir küp anlatacağım. Bu küp aslında 3x3'ü küpün aynısı ama şekli çok hoşuma gitti. Bu küpü çözerekten küplerin özü olan 3x3 küpü de tekrarlamış olacağız. Bu küpe geçmeden önce kanalımda hangi küplerin çözümlerini yaptık? Bunu kısaca bir özetlemek istiyorum. Kanalımda oynatma listesinde küp zamanı bölümünde hangi küpleri bulabiliriz? Bunu anlatayım. Öncelikle 3x3 küpü, küplerin özü. Bu küpü öğrendikten sonra diğer küpleri öğrenmemiz daha kolaydır. Bu küp çok önemlidir küp dünyasında. Biraz sonra bunun etini yapacağız. Evet, 3x3 küp. 3x3 küpten sonra 2x2 küp anlattık. Bakın kanalımda bunun çözümünü de bulabilirsiniz. Sonra 4x4 küp anlattım. Bunları bölüm bölüm de anlattım. Bunları da bölüm bölüm de öğrenebilirsiniz. Bir anda hepsini öğrenmek zor ama bölüm bölüm daha rahat öğrenebilirsiniz. Evet, 4x4 küp anlattık. Harika bir küp. Sonra 5x5 küp anlattık. Evet. Çok güzel bir küp. Bakın 3x3 küpü öğrendikten sonra bu 4x4, 5x5, 2x2 küpleri daha rahat öğrenebilirsiniz. Evet, sonra piramit küpü çözdük. Bakın şöyle 3 katmanlı piramit küpün nasıl yapıldığını çözdük. Bunun çözümünü de kanalımda bulabilirsiniz. Sonra Megamix küp. Evet, bakın şöyle harikulade bir küp. Megamix küpün nasıl yapıldığını bölümde anlattım. Tamamını da anlattım. Gear küp. Bakın dişli bir küp. Çok orijinal dönüşleri var. Şöyle göstereyim. Bakın harika bir küp. Bunun da nasıl çözüldüğünü anlattım. Sonra yılan küpü anlattım. Bakın yılan küp açıldığında upuzun oluyor. Şöyle tekrar kapatalım. Kapattığımızda da şu şekilde bir küp olmuş oluyor. Bunu anlattık. Sonra scale küp. Evet, bunu tek formül kullanaraktan anlattık. Tek formülle çözülebilen bir küp. Yapımı kolay. Sizler de kanalımda bunun yapımını öğrenebilirsiniz. Ve en son Kilomix küpü. Kilomix küpün nasıl yapıldığını anlattım. İki tane aynı birbirine benziyor ama bunların farkı bir tanesinin ortası siyah olan, bir tanesi de ortasının rengi kendi yüzeyin rengi olan. Bunların ikisinin de ayrı ayrı çözümlerini yaptım. Birbirlerine çok benziyorlar. Ufak tefek bir nüansları var. Bu iki küpün de en son çözümlerini sizlere anlattım. Kanalımda oynatma listesinde küp zamanı bölümünde bunların yapımlarını izleyebilirsiniz. Evet. 3x3 küpümüzü şöyle harika küpümüz her tarafı top şeklinde nasıl çözüldüğünü bakın bu küpü öğrenmek çok önemli. Bu küp çok önemli. Bu küpü öğrendikten sonra diğer küpleri çok rahat öğrenebilirsiniz. Şimdi öncelikle şurayla başlayalım. Küpün orijinal bir küpün renkleriyle başlayalım. Beyaz, evet, beyazın karşısında sarı vardır. Bu renkleri bilmemiz diğer küpler açısından çok önemli. Bu nedenden dolayı özellikle çift sayılı küplerde 4x4 küpte 6x6 küpte orta noktaları sabit olmadığı için bu renkleri bilmemiz lazım. Evet, ben bunu şu şekilde kendimce formalize ettim. Beyazın karşısında sarı renk vardır. Beyazın sağ tarafında kırmızı, kırmızının karşısında sol tarafında turuncu var. Üstte mavi, altta yeşil şeklinde renklerimiz var. Şimdi küpümüzü güzelce bozalım. Rastgele bozuyorum. Evet. Çok basit, en basit yöntemiyle anlatacağım ve yavaş yavaş açıklayıcı bir şekilde anlatacağım. Sizler de bunları durduraraktan bölüm bölüm giderekten öğrenebilirsiniz. 3x3 küpü de bölüm bölüm anlattım. Kanalımda bölüm bölüm bulabilirsiniz. Bugün tamamını anlatacağım. Evet, öncelikle
bir tane orta renk belirliyoruz. Orta renkler sabit. Bu ne demektir? Şu demektir, orta renkler sabit. Ortada hangi renk varsa ileride yüzeyin rengi bu olacak demektir. Ortada beyaz var, ileride bu beyaz olacak. Turuncu var, turuncu olacak. Mavi var, mavi olacak. Sarı var, sarı olacak. Kırmızı var, kırmızı olacak. Yeşil var, yeşil olacak demektir. Evet, ben öncelikle beyazdan başlamak istiyorum. Ortada beyazı bulduktan sonra ilk yapacağımız şey bir artı yapmak. Evet, bunun bir formülü yok. Bakın şurada bir tane beyaz var. Yukarı aldım. Bakın artının bir ucu oldu. Şurada bir beyaz var. Yukarı aldım. Artının diğer ucu oldu. Orta yerlere bakıyorum. Bakın şurada bir tane var. Yukarı aldım. Artının diğer ucu oldu. Şurada var. Bunu direkt yukarı alamıyorum. Ne yapacağım? Şu şekilde yapıyorum. Bakın bir kere aşağı alıyorum. Şu alt iki kareyi oynataraktan yan tarafa alıyorum. Bakın şuraya geldi. Yukarı alıyorum ve artı yapmış oluyoruz. İlk yapacağımız şey hangi renkten başlıyorsak ondan bir artı yapacağız. Artıyı yaptıktan sonra artının devamındaki renkleri yapacağız. Bakın bu otomatik olmuş. Ben bozayım. Bunu yaparken de şu şekilde yapacağız. Renkleri renklere götüreceğiz. Bakın kırmızıyı beyaz artının devamındaki renkleri kendi rengine götüreceğiz. Şu orta renklere götüreceğiz. Bakın kırmızıyı kırmızıya götürdüm. Sonra kontrol edeceğiz. 2 tane rengin olup olmadığını kontrol edeceğiz. Bakın artının devamındaki kırmızı mavi olmuş. 2 tanesi olmuş. 2 tanesi olmamış. Bakın turuncu yeşil turuncu yeşil olmamış. Bundan sonra ilk formülümüze geçeceğiz. Küpümüzü şu şekilde tutuyoruz. Artının olan köşelerin olan ortalarını bir tanesini arka tarafıma alıyorum. Bir tanesini sağ tarafıma alıyorum. Ve sol taraf ve şu üst tarafla bir formül yapıyorum. İlk formülümüz şöyle. Küpü tuttuk. Evet. Bozuk kenarlardan bir tanesi bana bakıyor. Bir tanesi solumda kaldı. İlk formülümüz şu şekilde. Bakın çok yavaş yapıyorum. Sol tarafa da formülü yazacağım. Sol taraf bir aşağı. Üst taraf bir sola. Sol taraf bir yukarı, alt 2 kare, bir sola, arka bir sola yaptığımda bakın artı bozulmuyor ve artının devamındaki 2 renkte bakın yeşil yeşil, kırmızı kırmızı, mavi mavi, turuncu turuncu olmuş oluyor. Bundan sonra yapacağımız şey köşeleri yerleşmek. İlk katmandaki köşeleri yerleştirmek. Köşeleri yerleştirirken de şunu yapacağız. Köşeye gelecek öncelikle rengi belirliyoruz. Nasıl belirliyoruz? Bakın kırmızı köşeyi kesen renklerden belirliyoruz. Kırmızı, beyaz, mavi. Buraya kırmızı, beyaz, mavi gelecek. Kırmızı, beyaz, mavi köşeyi buluyorum. Bakın tam altına getiriyorum ve şu formülü uyguluyorum. Bakın tam altına getirdikten sonra şu formülü uyguluyorum. Sağ taraf bir aşağı, alt taraf bir sola, sağ taraf bir yukarı, alt taraf bir sağa şeklinde. Evet, bu köşemizi yerleştirdik. Diğer tarafa geçiyorum. Beyaz, mavi, turuncu. Beyaz, mavi, turuncuyu bulacağım. Bakın beyaz, mavi, turuncu şurada. Çıkaralım bunu. Şöyle aşağı alıyorum çıkarırken. Sağa ya da sola fark etmez. Sola attım, yukarı aldım. Artıyı bozmamamız lazım. Beyaz, turuncu, mavi tam altına yerleştireceğim köşenin tam altına getirdim ve aynı formülü uyguluyorum. Sağ taraf aşağı, alt taraf sola, sağ taraf yukarı, alt taraf sağa yaptım. Bakın bu köşede yerleşti. Beyaz, turuncu, yeşil. Beyaz, turuncu, yeşil köşeyi buluyorum. Tam altına getiriyorum ve formülümüzü uyguluyorum. Aşağı, sola, yukarı, sağ. Yerleşene kadar aynı formülü uyguluyorum. Sağ taraf aşağı, alt taraf sola, sağ taraf yukarı, alt taraf sağa. Aşağı, sola, yukarı, sağ. Sağ taraf aşağı, alt taraf sola, sağ taraf yukarı, alt taraf sağ. Aşağı, sola, yukarı, sağ yaptığımda bakın köşe yerleşmiş oluyor. Beyaz, yeşil, kırmızı. Evet, beyaz, yeşil, kırmızı yerleştireceğimiz köşenin tam altına getirdik ve aynı formülü uyguluyorum. Sağ taraf aşağı, alt taraf sola, sağ taraf yukarı, alt taraf sağ. Evet, aşağı, sola, yukarı, sağ. Aşağı, sola, yukarı, sağ. Aşağı, sola, yukarı, sağ. Aşağı, sola, yukarı, sağ yaptığımda bakın ilk katmanı yapmış oluyoruz. İlk katmanı yaptıktan sonra bu küpümüzü ters çeviriyoruz. Yaptığımız yüzey altta kalıyor. Katmanda sadece bakın şu köşeler yerleşmemiş oluyor. Bu köşeleri yerleştirirken
Şuna dikkat edeceğiz. Bakın beyazın karşısında ne var? Sarı var. Şimdi şu orta noktalara bakıyorum. Sarı olmayan renkler buluyorum. Bakın kırmızı, yeşil, sarı yok. Bu yeşili kendi rengine götürüyorum. Bakın şöyle bir üçlü yapıyorum. Bunu yaptıktan sonra yeşil kırmızı ne tarafa yerleşecek ona bakıyorum. Bakın yeşil kırmızı ne tarafa yerleşecek? Sola yerleşecek. Formülümüz şu şekilde. Bakın bu köşeyi şuraya yerleştirmek için formülümüz şu şekilde. Hangi tarafa yerleşecekse üstü o tarafın zıttı bir kere çeviriyorum. Bakın sola yerleşeceği için üstü bir kere sağa atıyorum. Sonra yerleşeceğim yüzey tarafı bir kere yukarı alıyorum. Üstü yerleşeceğim tarafa doğru çeviriyorum. Orta renkler olunca bu beyazı aşağı alıyorum. Sonra yukarıdaki tek beyaza bakıyorum. Sağdaysa sola, soldaysa sağa. Sağda olduğu için üstü bir kere sola çeviriyorum. Bakın alttaki ikiliyi çıkarıyorum. Beyazı yerleştiriyorum. Aşağı alıyorum. Evet. Tekrar bakalım. Bakın mavi, turuncu, sarı olmayan bir orta buldum. Turuncuya götürüyorum. Evet. Ne tarafa yerleşecek bu sefer? Mavi, turuncu sağ tarafa yerleşecek. Sağ tarafa yerleşeceği için üstü bir kere sola atıyorum. Yerleşeceğim tarafı yukarı çıkarıyorum. Üstü yerleşeceğim tarafa doğru atıyorum. Orta renkler olunca beyazı aşağı alıyorum. Tek beyaza bakıyorum. Solda olduğu için bu sefer sağa atıyorum üstü. Evet, sol tarafı ikili yukarı çıkarıyorum. Beyazı yerleştiriyorum. Aşağı alıyorum. Evet. Turuncu, yeşil. Turuncuya götürüyorum. Yeşile götürüyorum. Bakın alt taraftaki renge götürüyorum. Yeşile götürdüm. Kontrol ediyorum. Ne tarafa yerleşecek? Bakın turuncu, yeşil sağ tarafa yerleşecek. Sağ tarafa yerleşeceği için üstü bir kere sola attım. Tam zıttı atıyorum. Yerleşecek tarafı yukarı çıkarıyorum. Üstü yerleşecek tarafa doğru atıyorum. Orta renkler olunca beyazı aşağı alıyorum. Tek beyaza bakıyorum. Solda olduğu için sağa atıyorum. Sol taraftaki ikiliyi çıkarıyorum. Beyazı yerleştiriyorum. Aşağı alıyorum. Bakın. Evet. Mavi, kırmızı. Ne tarafa yerleşecek? Sağa yerleşecek. Sağa yerleşeceği için üstü bir kere sola atıyorum. Evet. Yerleşeceğim tarafı yukarı çıkarıyorum. Üstü yerleşeceğim tarafa doğru atıyorum. Orta renkler olunca beyazı aşağı alıyorum. Tek beyaza bakıyorum. Solda olduğu için sağa atıyorum. Soldaki ikiliyi çıkarıyorum. Yerleştiriyorum. Aşağı alıyorum. Evet. Bakın ikinci katmanı da bu şekilde tamamlamış olduk. Üçüncü katmanda ilk yapacağımız şey alt tarafı bozmadan üstte bir artı yapmak olacak. Bunu yaparken eğer şöyle ters bir L olmuşsa bakın küçük ters bir L, bu ters L solumda kalacak şekilde küpü bu şekilde tutuyorum. Formülümüz şu şekilde. Bana bakan yüzeyi bir kere sağa çeviriyorum. Sağ taraf bir yukarı, üst taraf bir sola, sağ taraf bir aşağı, üst taraf bir sağa, bana bakan yüzey bir sola yapıyorum. Bakın bir çizgi oldu. Şimdi bu sarı çizgi bana bakacak şekilde küpü tekrar tutuyorum ve aynı formülü bir kere daha yapıyorum. Bana bakan yüzeyi bir kere sağa çeviriyorum. Sağ taraf bir yukarı, üst taraf bir sola, sağ taraf bir aşağı, üst taraf bir sağa, bana bakan yüzey bir sola yapıyorum. Ve bakın dikkat ederseniz artı olmuş oluyor. Üste artı oldu. Üste artı yaptıktan sonra artının devamındaki renkleri yapacağız. Yine burada bakın renkleri renklere götürüyorum. Evet, mavi maviye götürelim şöyle ve kontrol ediyorum. Bakın iki renk olmuş. Yine baştaki gibi iki renk olmamış. Bunu yine tutarken olan bir rengi arka tarafıma, bir tanesine sağ tarafıma alıyorum. Bakın mavi arka tarafa aldım. Turuncuyu sağ tarafıma alıyorum. Olmayan renkler hangisi? Kırmızı, yeşil, yeşil, kırmızı. Olmayan renklerden bir tanesi bana bakıyor. Bir tanesi de solumda kaldı. Şimdi formülümüzü uyguluyoruz. Formülümüz şu şekilde. Sağ taraf bir yukarı, üst taraf bir sola. Bakın hep sola çeviriyorum. Sağ taraf bir aşağı, üst taraf bir sola. Sağ taraf ikinci kez yukarı çıkarttığımda üstü iki kere sola çeviriyorum. Bir, iki çeviriyorum. Beyazlar olunca beyazı aşağı alıyorum
Ve bir kere daha çevirdiğimde bakıyorum artı bozulmamış ve artının devamındaki bakın sarı yeşil yeşil, sarı turuncu turuncu, sarı mavi mavi, sarı kırmızı kırmızı ve artının devamı da olmuş oldu. Şimdi köşeleri yerleştireceğiz. Köşeleri yerleştirirken oturan bir köşe var mı diye ona bakıyorum. Bakın oturan bir köşe demek şu demek. Köşenin renkleri yerinde olacak ama düzgün olmayabilir. Bakın bu köşeye normalde hangi renk gelmesi gerekiyor? Turuncu, sarı, yeşil. Bakın turuncu, sarı, yeşil kendi yerinde. Ters dönmüş ama kendi yerinde. Diğerlerini kontrol ediyorum. Bakın bu kendi yerinde değil. Bu kendi yerinde değil. Buraya normalde yeşil, kırmızı, sarı gelmesi lazımdı. Buraya kırmızı, sarı, mavi gelmesi lazımdı. Buraya mavi, sarı, turuncu gelmesi lazımdı. Evet, oturan bir tane köşemiz var. Bu köşemizi soluma alacak şekilde tutuyorum bakın küpümüzü. Ve formülümüzü uyguluyorum. Sağ taraf bir yukarı, üst taraf bir sağa. Sol taraf bir yukarı, üst taraf bir sola. Sağ taraf bir aşağı, üst taraf bir sağa. Sol taraf bir aşağı, üst taraf bir sola yapıyorum. Ve köşeleri kontrol ediyorum. Bakın yine oturmadı. Bir kere daha yapıyorum bu formülü. Ve sağ taraf bir yukarı, üst taraf bir sağa. Sol taraf bir yukarı, üst taraf bir sola. Sağ taraf bir aşağı, üst taraf bir sağa. Sol taraf bir aşağı, üst taraf bir sola yapıyorum. Ve kontrol ediyorum. Bakın oturdu, oturdu, yerine oturdu. Yani ters ama yerinde. Bu da tam oturdu. Şimdi tam oturan bir köşe varsa bakın şurası tam oturmuş. Yeşil, sarı, kırmızı. Bunu arka sağa alıyorum bakın. Ve ön sağda çalışacağız. Şimdi bu köşeleri düzelteceğiz. Yani tam yerine oturtturacağız. Köşeleri oturttururken şu formülü yapıyoruz. Bakın şu köşede çalışıyorum. Sağ taraf bir aşağı, alt taraf bir sola, sağ taraf bir yukarı, alt taraf bir sağ. Bakın bu sağ yapmayı unutmayın. Küp bozuldu gibi duruyor ama bozulmadı. Evet, burada çalışmaya devam ediyoruz. Sarı yerleşene kadar devam ediyoruz. Aşağı, sola, yukarı, sağ yaptım. Bakın bu köşede yerleşti. Şimdi bu köşeye bozuk köşeyi getiriyorum. Çevirerekten. Evet ve devam ediyorum. Aşağı, sağ taraf aşağı, alt taraf sola, sağ taraf yukarı, alt taraf sağ. Evet, aşağı, sola, yukarı, sağ yapıyorum. Ve bozuk kenarı tekrar buraya getiriyorum. Bakın bu çalıştığım yeri kesinlikle kaçırmıyorum ve burada devam ediyorum. Ve aynı formülü uyguluyorum. Aşağı, sola, yukarı, sağ. Aşağı, sola, yukarı, sağ yapıyorum. Ve küpümüzü tamamlamış oluyoruz. Evet. Bu küpü öğrenmek çok önemli. Diğer küplerin çözümleri de bu küpe mantığı şudur. 4x4 küp, 5x5 küp, 6x6 küp hangi küp olursa olsun mantığı şudur. 3x3 küpe benzet. 3x3'ün formülleriyle çöz. Nasıl benzeteceğiz? Bakın bu 4x4 kübü yaparken öncelikle şu ortayı yapıyorum. Bütün yüzeylerin ortalarını yapıyorsunuz. Sonra şu ikilileri yapıyorsunuz ve ikilileri yaptıktan sonra 3x3'e benziyor. Bakın 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3 oluyor. Evet. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone değilseniz abone olur, kanalıma like atar ve paylaşırsanız memnun olurum. Bu küpü mutlaka öğrenin. Bu küpü öğrendikten sonra diğer küpleri öğrenmeniz çok basit olacak. Evet, bir sonraki videomda görüşmek üzere. İyi günler.